Arkadaşlar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarım, hukuk kurallarının yaptırımlarından hükümsüzlüğü çalışıyoruz. Arkadaşlar, önce hükümsüzlük ne demek? Hükümsüzlük, yapılan bir hukuki işlemin kanunun öngördüğü şekilde, kanunun istediği şekilde yapılmamasıdır. Bir hukuki işlem, hukukun istediği şekilde yapılmazsa, hukuki işlem hukuk dünyasında ya yoktur, ya sakattır ya da askıda hükümsüzdür. Evet, hükümsüzün 3 özel hali var arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım birlikte. Şimdi arkadaşlarım arkanızda şöyle bir yaslanın. Evet, şöyle. Evet. Şimdi örneklerle birlikte hemen konuyu öğrenelim inşallah. Arkadaşlar hükümsüzün 3 özel hali var demiştik. 1 yokluk, 2 butlan, 3 tek taraflı bağlamazlık. Arkadaşlarım, yokluk, yapılan hukuki işlemin şekli şartları varsa işlem vardır. Yapılan hukuki işlemin şekli şartları yoksa işlem yoktur. Arkadaşlar, devlet bir hukuk işlem yapılırken şartlar arar. Belirli şartlar arar. Devletin bir hukuk işlem yapılırken aradığı şartlar vardır. Yapılacak hukuki işlem devletin aradığı şartlara uygun olmalıdır. Eğer bu şartlar yoksa devlet ve hukuk düzeni bu işlemi tanımaz. Söz konusu işlem doğmamıştır. Yoktur. Arkadaşlar iptal edilmesine bile gerek yoktur. Zaten işlem hiç doğmadı. Yokluk bu. Şimdi örnekle anlatıyorum mesela. Arkadaşlar evlilik işlemi için gereken şartlara bakalım. Evlenmek için 17 yaşını doldurmak lazım. 17 yaşını doldurmak lazım. 2 karşı cinsle evlenmek lazım. 3 resmi nikah memuru, resmi evlendirme memurunun işlemi yapması lazım. Ve 4 şahit lazım. 2 tane şahit lazım. Bu şekil şartlarına uymadan yapılan bir nikahı, yapılan bir evliliği devlet tanımaz. Yani bu nikah yoktur. Evlat edinemezsin. Birbirine mirasçı olamazsın. Doğan çocuklar evlilik içinde doğmuş sayılmaz. Örneklere devam ediyorum. Arkadaşlar biz notere çok güveniriz. Mesela noterde arabanı satabilirsin. Ancak dikkat et. Noterde evini, arsanı, dükkanını satamazsın. Çünkü devlet ne demiş? Gayrimenkuller yani taşınmazlar ancak tapuda alınır satılır demiş. Peki buna rağmen sen taşınmaz alım satımını ev, arsa, dükkan alım satımını noterde yaparsan ne olur? İşlem yapılmamış sayılır. İşlem yoktur. Yok. Yani ev satılmadı. Bak dikkat et dolandırılırsın. Kaptırırsın paranı. Kısaca işlemin şekil şartı varsa işlem vardır. İşlemin şekil şartı yoksa işlem yoktur. Ne anlatıyorum ben? Hükümsüzün özel hallerini anlatıyorum. Yokluğu anlattım. 2. Geldim butlana. Butlan. Arkadaşlarım butlan kelime anlamıyla sakat demek. Sakatlık demek. Butlanı 2'ye ayırıyoruz. Mutlak butlan, nispi butlan. Mutlak butlanda işlem var. Ama yapıldığı an kendiliğinden geçersiz. Mutlak butlanda işlem var ama yapıldığı an kendiliğinden geçersiz. Mutlak butlanda işlem ölü doğdu. Kendiliğinden geçersizdir işlem. Nisbi butlan. Nisbi butlanda işlem vardır. Yapılan hukuki işlem vardır. Yapılan hukuki işlem geçerlidir. Ancak ben gidip iptal ettirirsem işlem geçersiz olur. Yani nisbi butlanda gidip işlemi iptal ettirmezsem işlem geçerlidir. Hemen bir örnekle anlatıyorum. Dikkat edelim. Bebek örneği vereceğim. Bebek üzerinden bir örnek. Bu örneği anladık mı bu konuyu anlamış oluruz. Örneğe dikkat. Arkadaşlar yoklukta işlem yoktur. Yoklukta
işlem yoktur. Hükümsüzün özel hali. Yoklukta işlem yoktur. Bebek yoktur. Bebek doğmamıştır. Mutlak butlanda işlem vardır. Yani bebek vardır. Bebek doğmuştur ama ölü doğmuştur. Yani kendiliğinden geçersizdir. Son olarak nisbi butlanda bebek doğdu. Bebek yaşıyor ama bebek sakat. Yoklukta işlem yok. Mutlak butlanda işlem var. Ancak ölü doğdu. İşlem kendinden geçersiz. Nisbi butlanda işlem doğdu. İşlem var, yaşıyor. Ancak işlem sakattır. Arkadaşlar gelen sorular var. Hem böylece daha iyi anlayacağız. Mutlak butlan sebeplerini soruyor. Mutlak butlanda neydi? Mutlak butlanda işlem vardı ancak kendiliğinden geçersizdi. Peki mutlak butlan sebepleri nedir? 1. Hukukun emredici hükümlerine aykırı bir işlem yaparsan bu işlem ölü doğar. Kendiliğinden geçersizdir. Mutlak butlandır. Mutlak butlan demek kendinden geçersiz. Örnek ver. Hukukun emredici hükümlerine aykırılık. Hukuk demiş ki amcanla, dayınla, teyzenle evlenemezsin demiş. İlk 3 kısmınla evlenemezsin demiş. Sen gidip bu ilk 3 kısmınla evlensen de bu işlem kendinden geçersizdir. Mutlak butlanla sakattır. Mutlak butlanla kendiliğinden geçersizdir. Evlenmeyle ilgili bütün şartları yerine getirdin. 17 yaşını doldurdun. Şahit var, nikah memuru geldi. Olsun. Gene de eğer dayınla, teyzenle evlendiysen, amcanla evlendiysen nikah işlemi kendinden geçersizdir. Mutlak butlandır. İkinci mutlak butlan sebebi ehliyetsizlik. Ehil değil adam, ehil. Akıl hastası evlendi. Telefon aldı. Geçersiz. Ya ama nasıl geçersiz? İşte satış sözleşmesi yaptık, imza attı herkes. Arkadaşlar akıl hastasının telefon alması, akıl hastasının evlenmesi, akıl hastasının sözleşme yapması, bunların hepsi geçersizdir. Bütün sözleşme işlemleri muntazam olsa bile akıl hastasının yaptığı işlemler, bütün işlemler ehliyetsizlik sebebiyle mutlak butlandır. Mutlak butlanla kendiliğinden geçersizdir. Mutlak butlanla sakattır. Mutlak butlanla kendiliğinden geçersizdir. Akıl hastasının yaptığı her türlü işlem mutlak butlanla kendiliğinden geçersizdir. Geldim mutlak butlanın 3. sebebine. Ahlaka aykırılık. Arkadaşlar sözleşme var. Süper. Ama sözleşme ne biliyor musun? Kira sözleşmesi yapmış. Kiralamış dükkanı ama kumarhane işletmek için kiralamış. Bu ahlaka aykırı bir sözleşmedir. Adaba aykırı bir sözleşmedir. Bu sözleşme mutlak butlanla geçersizdir. Ev kiralamış, genel ev olarak işletmeye başlamış. Kira sözleşmesi mutlak butlanla geçersizdir. Uyuşturucu üretimi uyuşturucunun toplam ve parakende satışı için bir sözleşme yapılmış. Önemli değil. İstediği kadar şekil şartları yerine gelsin. Bu sözleşme ahlaka aykırıdır. Adaba aykırıdır. Bu sözleşme geçersizdir. Tamam? Mutlak butlan demek işlem ölü doğdu demek. Peki nisbi butlan neydi? Arkadaşım dikkat et, dikkat et, dikkat et. Nisbi butlanda işlem var. İşlem geçerli. Sözleşme var, sözleşme geçerli. Ancak ben gidip sözleşmeyi iptal ettirebilirim. İptal ettirme şansım var. İptal ettirmem lazım. Peki nisbi butlan sebepleri nedir? 1 hatadır, 2 hiledir, 3 ikrahtır. İkrah tehdit demek. Nisbi butlan sebepleri hata, hile, ikrah. Bir öncekinde işlem kendiliğinden geçersizdi. Ama şimdi öyle değil. Şimdi gidip iptal ettirmem lazım. Örnek veriyorum. Bakın bir nisbi butlan işlemi hata. Hata varsa her taraf kabul ediyorsa zaten tamam nisbi butlan. Nasıl olur bir hata? Otomobil satış sözleşmesi yaptın. Yani gidip otomobil alacaksın. 2021 model otomobil almak istiyorsun. Her şey tamam. Model, her şey yazıldı. Fiyat doğru yazıldı. Model şunlar bunlar yazıldı. İşte marka, çeşit neyse işte kaçıncı paketse hepsi var arabanın. Fakat 2021 yazacağına eski alışkanlıkla satıcı 2020 yazdı. Olabilir. Sen 2020 parası ödedin. Sana 2020 araba vermeye kalktılar. Bir dakika burada bir hata var. Satıcı kabul ederse tamam ama kabul etmezse ne yapacaksın sen? Gidip iptal ettirmek için iptal davası açacaksın. Doğru mu? Onu da ispat edersin. İşte bakın bu 2020 modelin parası
100 birimde 100 bin liraydı, ben buna 150 bin lira verdim. Yani 50 bin lira fark olur mu? Belli bu 2020 oldu. Burada bir hata var, sehven yapılmış. İşte nisbi butlan bu arkadaşım. Demek nisbi butlan hatadan dolayı doğabilir. Peki nisbi butlanın ikinci doğma sebebi neydi? Hile. Ya seni bilerek kandırabilir, tamam mı? Bu da nisbi butlandır. Seni bilerek kandırır. Nasıl bilerek kandırır? Ya kuyumcu sana bir altın kolye satar. Dersin ki ben 22 aylık altın kolye istiyorum. Sana 14 ayarlık altın kolyeyi kuyumcu sana 22 ayar diye satar. Sen de alırsın bunu 22 ayar diye. Ona göre para ödersin. 22 ayar üzerinden para ödersin. Ondan sonra gidiyorsun birine baktırıyorsun. O abi ne diyor? İşi bilen bir adam diyor ki başka abi sen bunu 22 ayar diye almışsın ama bu 14 ayar. Ne oldu? Kandırıldın sen. Hile yapıldı. Senden 2000 lira fazla para alındı. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki bu sözleşmenin iptalini istiyorum ben. Neden? Nisbi butlan. Nisbi butlan sebebiyle sözleşmenin geçersiz olmasını istiyorum diyeceksin. Nisbi butlan sebebiyle. Ha bak sen bunu gidip hakkını aramazsan bu sözleşme geçerli olur. Çünkü devlet nasıl bilecek sen söylemedikçe? Gidip sen bununla ilgili şikayetini yapacaksın. Resmi kanaldan. Ki ondan sonra hakkını alabilirsin. Yani bu sen oturmak sonra ya 14 ayar kolyeye 14 ayar kolyeye 22 ayar parası verdim ben bunu ama ne yapayım artık verdim katlanmak zorunda. Hayır. Katlanmak zorunda değilsin. Gideceksin hakkını arayabilirsin. Çünkü burada hile var. Sen kandırıldın. Ve son olarak son nisbi butlan sebebi ikrah, tehdit. Ya şimdi tehditle sana bir sözleşme yaptırıldı. İşlem var, sözleşme var. Borç doğdu, senin borcun var ama adam senin kafana silah dayadı. Kişinin kafasına silah dayanmış. İkrahla kişinin iradesi sakatlanmış. Kişiye zorla yaptırılmış. Ne yapacaksın? Davayı açıp borçtan kurtulacaksın. Davayla sözleşmeyi iptal ettireceksin arkadaşım. Tamam. Şimdi geldim son hükümsüzlük çeşidine. Birinci hükümsüzlük çeşidi yokluktu. İkincisi butlandı. Ve son olarak tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlığın diğer adı askıda geçersizliktir arkadaşım. Tek taraflı bağlamazlık. Arkadaşlar burada bir hukuki işlem var. Bu hukuki işlem bir tarafı bağlıyor, bir tarafı bağlamıyor. İsmi üzerine değil mi? Tek taraflı bağlamazlık. Bir hukuki işlem var. Burada bir hukuki işlem var. Bu hukuki işlem bir tarafı bağlıyor, bir tarafı bağlamıyor. Çünkü taraflardan bir tanesi 15 yaşında bir çocuk. Diğer taraf ise normal fiil ehliyetine sahip bir yetişkin satıcı. Çocuk gitti kendine bir tablet aldı. İşte bu halde biz işlem hemen geçersiz diyemiyoruz. Askıda bekletiyoruz. Arkadaşlar şimdi hukuk düzenimize göre 18 yaşını doldurmayan herkes ergin değildir, reşit değildir, küçüktür. Yani hukuk düzeni 18 yaşını doldurmayan herkese küçük diyor, çocuk diyor. Bu örnekte de müşteri bir çocuk. Neden hemen geçersiz demiyoruz? Çünkü bu tableti alan çocuk bilerek isteyerek almış olabilir. Çocuğun ihtiyacı vardır. İhtiyacını idrak edecek yaştadır çocuk. O kadar gelişmiş beyin kapasitesi vardır, zihin kapasitesi vardır. Yani idrak kabiliyeti vardır. Ne yapıyoruz? Sözleşmeyi askıda bekletiyoruz. Ne zaman kadar bekletiyoruz? Anne babası, evet bu çocuğun ebeveyni, anne babası. Çocuğum benim bu işlemi yapmaya ben izin verdim. Anne baba diyor, derse ki izin veriyorum ben bu işleme derse, anne baba bu işleme onay verirse askıda bekletilen bu işlem geçerlidir. Anne baba onay verirse işlem geçerlidir. Anne baba onay vermiyorum derse işlem geçersizdir. Peki tek taraflı bir sözleşmeden doğan tek taraflı bağlamazlıkla tek taraflı bağlamazlığın olduğu bir sözleşmeden doğan borç kime aittir? Tek taraflık şöyle bir soru gelsin. Tek taraflı borç sözleşmelerinde sözleşmeden doğan borç kime aittir? Borç anne babaya mı aittir? Hayır. Borç çocuğa aittir. Satıcı vade geldiğinde tabletin parasını çocuktan isteyecektir. Yani satıcı vade geldiğinde tabletin parasını anne babadan değil çocuktan ister. Çünkü çocuk borç altındadır. Anne baba borç altında değildir. Anne baba kefil de değildir. Anne baba sadece çocuğun borç altına girmesine kefil olmuştur. Satıcılar bu konuya dikkat etmeli. Haciz anne babaya mı gelir? Hayır. Haciz anne babaya çıkmaz. Haciz çocuğa çıkar. Bir tane soru sorayım size. 5 yaşında çocuk tablet alırsa tek taraflı bağlamazlık mıdır?
5 yaşında çocuk tablet aldı. Tek taraflı bağlamazlık mıdır? Tek taraflı bağlamazlık değildir. Mutlak butlandır. Çünkü çocuğun ehliyeti yoktur. Anlama kabiliyeti gelişmemiştir. Anlama kabiliyeti yetersizdir. Doğruyu yanlıştan ayırma kapasitesi yeterince gelişmemiştir. Ayıramaz. O zaman ne olacak bu? Arkadaşlar ehliyetsizlikten mutlak butlan. 5 yaşındaki bir çocuk tablet alırsa tek taraflı bağlamazlık değil, ehliyetsizlikten mutlak butlan. Peki bu yaş konusundaki sorularda ne yapacağız? Hemen formülü veriyorum. Bu tür sorularda arkadaşlar sözleşmede 12 yaşındaki bir çocuk derse ki bu tür sözleşmelerde 12 yaşında ya da 12 yaşından küçükse çocuk. Soru geldi. Bu tür sözleşmelerde çocuk 12 yaşında ya 12 yaşından küçükse mutlak butlanla sakattır diyeceğiz. Ehliyetsizlikten dolayı mutlak butlanla sakattır diyeceğiz bu sözleşme. Ancak çocuk 12 yaşını doldurmuşsa ya da 12 yaşından büyükse diyeceğiz ki bu sözleşmede tek taraflı bağlamazlık var. Tek taraflı bağlamazlıkla hükümsüzdür. Ancak anne baba izin verirse sözleşme geçerli olur. Çocuk 12 yaşını doldurdu. Demek ki ya da 12 yaşından büyük. Demek ki sözleşme tek taraflı bağlamazlıkla askıda hükümsüzdür. Anne baba izin verirse sözleşme geçerlidir. İzin vermezse sözleşme geçerli değildir. Arkadaşım hukuk düzeni demiş ki 18 yaşının altındaki bir çocuk kendini bolça altına sokan bir işlem yaparsa satıcı çocuğun anne babasına danışacak. Çocuğun anne babası veya vasisi de olabilir. Dikkat. İşleme onay verirse, izin verirse işlem geçerli. Vermezse işlem geçersiz. Şimdi size çıkmış sorulardan örnekler veriyorum hemen. Soruyorum. 5 yaşındaki çocuk alışveriş yaptı. Yokluk mu? Mutlak butlan mı? Tek taraflı bağlamazlık mı? Cevap ehliyetsizlikten mutlak butlan. 5 yaşındaki çocuk alışveriş yaptı. Ehliyetsizlikten mutlak butlan. Birinci evliliği bitirmeden ikinciyi yaparsam mutlak butlan. İlk 3 kısım yani dayı, hala, teyze, amca ile evlendim. Mutlak butlan. Akıl hastası evlendi. Mutlak butlan. Akıl hastası satış sözleşmesi yaptı. Mutlak butlan. Akıl hastasının yaptığı işler ehliyetsizlikten mutlak butlanla sakattır, geçersizdir. 14 yaşındaki çocuk satış sözleşmesi yaptı. İşlem yaptı. Tek taraflı bağlamazlık. Resmi evlendirme memuru yok. Soru geldi. Resmi evlendirme memuru yok. Mesela 2 tane şahit de yok. Ne oldu? İşlem yok. Yani nikah yok. Yani yokluk. Kafana silah dayandı. Senet imzalatıldı. Sarhoş edildin. Zorla nikah yaptın. Zorlandın. İşte nikah yaptın. Bunlardan ne oldu? Senin iraden sakatlandı. Kafana silah dayandı. Senet imzaladın. Sarhoş edildin. Nikah yaptın. Bunlar nisbi butlan. Tamam mı arkadaşım? Şimdi bu konuyu burada tamamlayalım arkadaşlar. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum.